rischiamo di fare un altro figliolo. Evet arkadaşlar, tangodayız, tango gecesindeyiz. Wow. Vogliamo ballare però hai preso precauzioni. Importante. Sì, sì, sì. Può essere, a me è successo. Biraz geç kalacağız ama olsun. Sorun değil. Lei sa ballare. I need to record the video. Of what? Me talking. Yeah. But in Turkish. So, In Turkish? yeah. I don't speak Turkish. I'm Yeah, I sorry. know. Merhaba arkadaşlar. Tango gecesindeyiz. Saat 1:30. Birkaç kişiyle dans ettim. Birkaçı bayağı ileri seviyede, onlarla birlikte dans etmek cidden zordu ama güzel bir akşamdı. İyi ki gelmişim diyorum. Pizza yedim. Diyet biraz çıtırından bozuldu ama kalori hesabından şaşmadık. Bugün de 1800 kalori civarı aldık. Bakalım nasıl olacak. Şu an eve gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Artık kanal biraz farklılaşıyor. Nasıl farklılaşıyor? Videoları Türkçe çekmeye başladım. Bir dönüm noktası oldu ama duyduğum dönütlerde gördüm ki böylesi daha iyi olacak. Şu an Milano'ya döndüm. Ne yapıyorum? Bugün Perşembe. Yeni video bugün gelecek. Bir çılgınlık peşindeyim. Bazılarınızın bildiği gibi İtalya'da uzun zamandır, uzun demeyelim de yaklaşık 3-5 aydır iş arıyorum. Ama kimse buraya gelirken söylememişti. Dil bariyeri korkunç. Hani McDonald's bile İtalyanca bilmemi istiyor ki McDonald's hani İtalyanca nasıl bilmeni isteyebilir diyebilirsiniz. Ya da nasıl bilmeni isteyebilir diyebilirsiniz ki arkada patates kızartan adamın İtalyanca'ya niye ihtiyacı olsun. Neyse artık bu durumdan bıkmışken bir ilan gördüm. Westin Palace'da bugün breakfast waiter arıyorlarmış. Kahvaltı garsonu. Yarı zamanlı. Zaten yarı zamanlı çalışabiliyorum. Tam zamanlı çalışamamak da ayrı bir şey oluyor bu tür işlerde eğer staj değilse. Dedim ki gideyim abi. CV'mi vereyim. Beni umarım orada biri kayla alır. Diyeyim arkadaş ben çalışmak istiyorum. Öğrenciyim. Yardım edin bana. Şimdi CV'mi çıktı alacağım. Biraz janti giyindik. Kumaş pantolon. Her şey burada. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yürüyorum. Çıktıyı alacağım. Sizi haberdar ederim. Öpüyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Otele gelmiş bulunmaktayız. The Westin Palace. Bayağı bir otel burası. Kallafi. Biraz heyecan var. Bakalım ne olacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar çıktım. Resepsiyonu geçemedim. Yani nasıl geçemedim? Resepsiyon dedi ki kartını verdi. Mail atıyorsunuz dedi. Dedim yani ben yüz yüze geldim. CV'm de burada dedim. CV'mi aldı. Sonra konuştuk biraz, muhabbet ettik. Dedim hani ne kadar beklemeliyim ya da normalde nasıl oluyor. Biraz detayları anlattı. Sonra çıktım. Sonra fark ettim ki hangi pozisyon için başvurduğumu söylemeyi unutmuşum. Müthiş. Sonra geri girdim. Dedim Liliana garson, kahvaltı garsiyonu olarak başvuruyorum. Hani unuttum. O dedi ben de unuttum ilk defa değil de genelde maille başvuru olduğu için sizin verdiğinizi kanıtlamak için CV'ye imzanızı almam gerekiyordu dedi. İmzamı attım CV'min üzerine. Yüz yüze gelip benim verilerimi kendim elden verdiğime dair bir kanıt olarak. Bakalım ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Denemeye devam. Bu süreci Avrupa'da paylaşan, gelmeden önce söyleyen çok insan yoktu bize. İnsanları bilgilendirmek benim için daha iyi oldu. Sevdiklerim. Yani garsonluk için bile Politecnico di Milano'dan CV yolluyorum. Elden bir de. Bakalım. İtalyanca bilsek daha kolay olurdu fakat öğreniyoruz. Yeterli bilgi seviyesine değiliz. Westin Palace. Bakalım kabul edecekler mi bizi? Görüşürüz. This is just
Burnumla tıkadı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Buraları belki keserim. Evet. Bugün sonunda berber tıraş oldum. TR'ye dönüş. Bologna'yı gezdik, Cenova'yı gezdik. Kanalda görebilirsiniz. Bu da kanalın ilk Türkçe videosu olacak. Bakalım nasıl bir etkileşim alacağız. Milano'da yaptıklarımın filizleri diyebiliriz. Bugün Mert kardeşim burada tangoya gidiyormuş. Tango gecesine katılıyoruz. Kardeş ben oluyorum. Evet, bakalım Türkiye'de tango kültürü nasıl, özellikle Ankara'da. Sadece erkeklerin kız düşürmek için gittiği bir yer mi anlayacağız. Birkaç kesit alabilirsek çok iyi olur bugün tangoda. Peki hocam tangoya sen neden gidiyorsun? Bunun cevabını alabilir miyiz? Kendi çocuksuluğumu keşfedebiliyorum. Biraz kaçamak bir cevap oldu. Evet. Çocuksuluğu falan. Süslü kelime. Süslü kelime. İzleyicilerin olarak Aha. gerçeği duymak istiyoruz. Neden tangoyu? Gerçekler bir sonraki videoda. Yani bakalım. Büyük ihtimalle nasıl geçtiğini de anlatırım size çıkınca. Hadi hayırlısı. Görüşürüz. Pardon. Evet arkadaşlar, çıktık. Ayrıldık Mert'le de. Eve doğru yürüyorum. Nasıl geçti? Yani benim seviyem ve benim seviyemden biraz daha üst insanlarla doluydu. Genel olarak biraz çekingendim ilk başladığımda, çünkü diyordum ki hani daha önce hiç Türklerle dans etmedim. Hani iletişim konusunda tamam ana dilim ama İtalyanlarla daha enerji uyumluydu. Hani Türklere bu kadar yakın davranabilir miyim emin değildim. Ama gördüm ki davranabilirim. Oradaki öğretmenlerden biriyle bayağı iyi anlaştım. Fakat gördüğüm en büyük farklılıklardan biri Türkiye'deki tango eğitiminin biraz daha teknik oluşuydu. Yani her şey daha çok kitabına uygun. Biraz daha doğaçlama ve hissiyatın azaldığı yönünde beni hissettirdi. Bu yüzden daha profesyonel geldi. Belki de bu yüzden Türkler iyi dans ediyor diyorlardır tango özelinde. Çünkü çok daha profesyonel yaklaşıyorlar, fakat benim dansa bakış açım biraz daha eğlenerek öğrenme tarafında olduğu için ben İtalya'nın öğretim tarzını daha çok beğendim. Bugün böyleydi. Türkiye'ye şu anlık yeme, içme ve gezme olarak devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor. Görüşürüz. Kavrayabileceğiniz bir yer olmuyor. Kavramalar değiştiği için de oyun demeyeyim de dövüşün şekli farklılaşıyor. Bazı hareketler değişiyor. Aynı hareketler uygulanamıyor. Bugün onun antrenmanına gidiyoruz kısaca. Bakalım nasıl geçecek. Ardından eve gelip yeni diyet programımı hazırladım. Onu uygulayacağım. Belki biraz ondan bahsederim hazırlarken. Sonra akşam da dans var. Görüşürüz.